Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. İlk olarak Türkiye'de dün yurt içerisinde Ağustos ayına ait açıklanan bütçe dengesi 40 milyar Türk lirası artış gösterdi. Merkezi yönetim bütçe gelirleri ise 146,5 milyar Türk lirası olurken merkezi yönetim bütçe giderleri ise 105 milyar Türk lirası olarak açıklandı. Borsa İstanbul Yüz Endeksi dünü %0,73'lük değer kaybederek 1423 puan seviyesinden tamamlarken toplam işlem hacmi ise 12,7 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran sektör %1,17 ile bilişim sektörü olurken en çok kaybettiren sektör ise %2,26 ile madencilik sektörü oldu. Dolar Türk lirasında dünü yatay bir seyirle tamamlarken saatlik bazda yaptığı üçgensel sıkışma hareketleri sert bir hareketin gelebileceğini bizlere işaret ediyor. Kısa vadede üçgen tepesinde olan 8,45 seviyesinin kırılması halinde 8,60 Türk lirası seviyelerine doğru hareketler yaşanabilecekken 8,42 Türk lirasının altında tekrardan 8,27 Türk lirası denemesi gerçekleşebilir. Borsa İstanbul Yüz Endeksinde özellikle yurt dışı piyasalara ayak uydurmaya devam ederken dün oluşturduğu OBO'nun boyun çizgisini kırarak satışların hızlandığını gördük. Ancak bu noktada bankacılık endeksinden de teyit alamadık. Eğer Borsa İstanbul Yüz Endeksinde satışlar devam edecekse bankacılık sektörü endeksinde 1285 desteğinin kırılması gerekiyor. Son dönemde bankacılık hisseleri ağırlığıyla yurt içine olan para girişlerinin yine aynı kanalla çıktığını izliyoruz. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 1442 seviyesini aşamadığı sürece satış baskılarının devamını bekliyorum. Fed'in tapering süreci küresel borsaları da olumsuz etkilemeye devam ederken bugün yurt içerisinde veri akışı sakin. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise dün Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen verilerde New York İmalat Endeksi beklentilerin üzerinde 34,3 puan olarak açıklanırken Amerika Birleşik Devletleri'nde ithalat fiyatları ise beklentilerin altında %0,3 azalış gösterirken ithalat fiyatları 10 aydır ilk kez düştüğünü gördük. İthalat fiyatlarındaki düşüşün önemli bir kısmının petrol kaynaklı olduğu görülürken Amerika Birleşik Devletleri'nde sanayi üretimi beklentilerin hafif altında aylık bazda %0,4 artış gösterirken kapasite kullanım oranı ise beklentiler dahilinde %76,4 olarak gerçekleşti. Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları 6,4 milyon varil azalış gösterirken beklentiler ham petrol stoklarının 3,6 milyon varil azalacağı yönündeydi. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinde sert hareketleri de görürken sabah saatlerinde %1,26 seviyesine doğru düşüşleri görmemiz, akşama doğru ise %1,31 seviyesine fırlaması, ayrıyetten de bu sabah %1,30 seviyesinden işlem gördüğünü söylemek isterim. Bence
%1,37 seviyesinin önemi korurken bunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Fed'in tapering'e gitmesinin ardından bu seviyenin aşılması ile birlikte küresel bazdaki piyasalarda sert fiyatlamaların olabileceğini ve doların küresel bazda değer kazanacağını, buna karşılık borsalarda ve altında, değerli metallerde sert düşüşlerinde olabileceğini bekliyorum. Amerika Birleşik Devletleri enflasyonu sonrası 10 yıllık tahvil faizlerindeki gördüğümüz geri çekilme altın fiyatlarını bir miktar yükseltmişti. Bu durumun geçici olduğunu ve altında yükselişlerin satış fırsatı olduğunu da vurgulamayı sürdürüyorum. Altında konjektürün değişebilmesi için ons altının 1834 dolar seviyesinin üstünü görmesi gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri borsalarında dün çok kritik destek bölgelerinden geri dönen günü alıcılı tamamladığını gördük. Tahvil faizlerindeki sert düşüş, borsaların yükselişini destekleyen unsur olarak karşımıza çıkarken, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın vergi paketi Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nin ilgili komisyonundan da geçmesiyle birlikte bu gelişme Biden'ın altyapı paketinin finanse edilmesinde de büyük bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Senato'daki oylama öncesi görüş ayrılıkları sürerken parlamentonun her iki kanadında da az farkla çoğunluğa sahip olan Demokratlar tarafı. Anlaşmazlıkların çözülmesi haftalar alması beklenirken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Demokrat Senatör Joe Manchin ve sinema ile görüşürken 3,5 trilyon dolarlık harcama paketine destek verdiklerini açıkladılar. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde harcama yoluyla hem enflasyonu hem büyümeyi etkileyecek verilerden olan çekirdek parakende satışların aylık bazda %0,1 azalması beklenirken parakende satışların da aylık bazda benzer şekilde %0,7 azalacağı tahmin ediliyor. Philadelphia Fed İmalat Endeksinde beklenti ise 18,9 puana gerilemesi şeklinde olurken bugün aslında en önemli verisi istihdamı yansıtması bakımından haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı olacak. Haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı 325 bine yükselmesi beklenirken pandemi öncesi ortalama seviyesi olan 250 bine de yaklaştığını söylemek isterim. Geçen hafta pandemi sonrası 310 bin ile en düşük seviyeye gerilediğini görmüşken Fed'in 22 Eylül tarihinde tahvil alım programını azaltacağını düşünüyorum. Ancak istihdamdaki toparlanmanın devam edip etmeyeceğini görmemiz bu konu hususunda önemli. Bu yüzden bu veri önem taşımakla birlikte veri sonrasındaki piyasalardaki oynaklıkta artacağını düşünüyorum. Euro bölgesi tarafında ise dün Euro bölgesinde aylık bazda sanayi üretimi beklentilerin üzerinde %1,5 açıklanırken yıllık bazda sanayi üretimi benzer şekilde beklentilerin üzerinde %7,7 olarak gerçekleşti. Dolar endeksindeki düşüş nedeniyle Euro dolar paritesi dün sınırlı yükselirken satış baskılarının da devam ettiğini ve yükselişlerin satış fırsatı yarattığını da söylemek isterim. Euro Türk lirasında 10,05 seviyesi önemini korurken Avrupa borsaları da dünü satıcılı kapatması Fed öncesi belirsizliğin fiyatlamalarda belirleyici olacağını düşünüyorum. Şimdi dünya para piyasalarının
teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında Amerika Birleşik Devletleri'nde sanayi üretimi beklentilerin altında %0,4 seviyesinden açıklanırken ülke risk primi hafif yükselişle birlikte 372 seviyesine yükseldiğini gördük. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon oranı beklentilerin altında yıllık bazda %5,3 seviyesinden açıklanırken yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda kurda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim dolar Türk lirasında 8,48 ve 8,52 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satışların görülmesi durumunda ise 8,38 ve 8,34 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise Avrupa bölgesinde beklentinin oldukça üzerinde aylık %1,5'luk, yıllık ise %7,7 olarak gerçekleşirken yılın ikinci yarısı itibariyle ekonomik toparlanma hız kazanmayı sürdürüyor. Sanayi üretimi verisinin de güçlü gelmesinin ardından gözler yarın açıklanacak olan enflasyon verisinde. Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü seyrini devam ettirmesini beklediğim kurda 10 Türk lirası ve 10,10 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 9,90 ve 9,85 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. You should take a